Lezzet, suyu da çok lezzetli gözüküyor. Merhaba sevgili dostlar. Bugün size harika bir hindi güveç yapacağım. Hayırdır, bana çiçek mi sunuyorsun Yok kızım? öyle. Niye sallıyorsun o zaman, rezil edeceksin şimdi bunların üstünü? Tozacak. Tozmaz. Sevgili dostlar, bugün size harika bir hindi Allah'ım, ben nereye gideyim ya Rabbim ya Resulallah. Sana kalbimden çiçek verdim. Bugün bana benim kızım çiçeklerden sunuyor, mikrofon tutuyor. Hadi bakalım, Söz sizde. hayırlısı. Hadi bay, Ne buyurun. diyelim Allah'ıma? Şükürler olsun diyelim dostlar. Neyse, sıfırdan başla. Sevgili dostlar, merhaba. Bugün size harika bir yapacağım yemeğin adını unutturdu benim kızım bana. Hindi güveç yapacağım. Onun için şöyle bir baget but hindim var. 6 tane soğanım var. Şöyle bir baş sarımsağım var. Bir yemek kaşığı salçam var. Baharat olarak pul biberim var. Zerdeçalım var. Kekiğim var. Kimyonum var. Karabiberim var. Tuzum var. Ve 4 tane çeri domatesim var. 1 tane kapya biberim var. 2 tane yeşil biberim var. 2 tane patatesim var. Şimdi evet, bir çay bardağı yağım var. Şimdi öncelikle bu çay bardağındaki yağımı koyuyorum. Ondan sonra içine baharatlarımı da ekliyorum. Domates salçamı da ekliyorum. Ve bunları güzelce bir karıştıracağım. Ama bu arada sevgili dostlar, budumu şöyle yiyeceğim ki şeyler içine güzel girsin. Allah'ım, yangında ölen o hayvancıklara, bilmiyorum dostlar, çok üzgünüm, çok. O yangında yanan onca kül olan ağaçlarımıza mı üzülelim? Ya içinde onca mahvolan hayvancıklara mı üzülelim? Hayvanlara mı üzülelim? İnan ki ben çok duygu doluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah'ım, orada görev yapan bütün vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize yar ve yardımcılar Amin. olsun. Ya ormanda yanan o hayvanlarımızın hakkını kim verecek, kim ödeyecek? İnan ki ben o kadar üzgünüm ki dostlar. Bilmiyorum yani, bunun adı yok ya. Bu insanlık olamaz ya. Ben insanlık var demiyorum ya. Bunu yapan, bilmiyorum, bir şişe rakının arkasına sığınmamalı. Asla devlet bu bir şişe rakının arkasına sığınarak onca canın, yani hayvanlar can değil mi dostlar? Bitkiler de can. Onlar da. Bitkiler can değil mi? Bir ağacı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir bana göre. Çünkü bir ağaç bir insan kadar zor yetişiyor. İnsandan daha zor yetişiyor. Ya, ağaçlar çok yaşlı. Şimdi böyle güzelce Dilekçim, ben şeyimi alıp geleyim. Böyle olmaz. Bir şeyin içinde yapalım biz bunu. Tamam. Sevgili dostlar, şöyle birazcık çekip yapmış olduğumuz harcı böyle iyicene altlarına girdirelim.
Yoksa başka türlü olmaz. Şöyle iyicene girsin aralarına. Bunun adı ne anne? Hindi bacak mı? Hindi bacak değil. Hindi baget. Hindi baget. Evet. Şimdi şu tenceremizi ver kızım. Bakın sevgili dostlar. Güveç tenceremizin dibine yatırıyoruz hindi bagetimizi. Sonra sarımsaklarımızı alıyoruz. Şöyle alalım. Elimde batık ama dostlar. Ne yapayım? Elimle. İşte dostlar. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Ve güzelce sosuyla ne yapıyoruz? Harmanlıyoruz. Bakın gerçekten harika görünecek. Kızım biraz beri getir. Şimdi şu şekilde koyuyorum. Böyle. Sonra domateslerimizi şöyle sarımsaklarımızı atıyoruz. Güzelce. Şimdi biberimizi şöyle sadece sapını koparıp ikiye ayırıp koyuyoruz. Bu şekilde. Sonra bunu da böyle ikiye ayırıyoruz. Sadece ikiye ayırıyoruz dostlar. Ki hani lezzeti olsun, tadı olsun. İşte tamam. Şimdi bir bardak su ilave ederek harca suyumuzu da döktük ve güzelce karıştırdık. Şimdi bunu da üzerine döktüğümüzde Allah izin verirse fırınımızda 1 saat pişireceğiz. Sevgili dostlar bakın bir tane de yeşil domates koyuyorum. Ama yeşil domatesin güzel ekşisi çıksın. Böyle harika ekşileri çıksın diye koyuyorum. Yoksa başka bir şey değil. Bakın bu şekilde büyük dilimler şeklinde koyuyorum. 2 tane de erik koyuyorum. Eriklerimizin eşkisi çıksın diye. Meral'e sevgilerimizi sunuyoruz. İsveç'ten öneride bulundu. Evet. Teşekkür ediyoruz. Dostlar biz herkesin önerilerine açığız. Onun için herkes bize Bir dakika anneciğim bir dakika. kalan sosumuzu şöyle güzelce gezdireceğiz. Bu kız beni öldürecek dostlar. Karar vermiş karar. Şimdi ben buna kepçeyle bir tane yapıştırayım mı yapıştırmayayım mı? Yahu çocuk akıllı dur lütfen. Şöyle güzelce hepsinin üzerine gezdirdim. Ve şimdi bunun üzerine güzelce ne yapacağım? Kapağını kapatıp doğru fırına süreceğim dostlar. ...200 derecede... ...250 derecede ya da bakacağım... ...ona göre 250 derecede bunu... ...güzelce fırında pişireceğiz Allah izin verirse... ...görüşürüz... ...fırından çıktığında... Sevgili dostlar 250'ye getirdim ve ağzını kapattım. Açalım bakalım sevgili dostlar. Harika kızarmış. Bakın dostlar harika pişmiş. Şimdi servisine geçebiliriz. Yanında siz pilav da koyabilirsiniz tabii aynı zamanda.
de tabii bunu çıkartması var. Harika pişmişler dostlar, harika. Gerçekten ama lezzetine de bakacağız. Öncelikle şunları bir çıkaralım. Hindi güveç tarifi. Evet. Harika oldu. Ay lezzet, suyu da çok lezzetli gözüküyor. Sevgili dostlar, harika bir yemeğimiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Harika ve çok güzel bir tarifimiz oldu. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Kibarca alsan ne var çiçeği? Aha, teşekkür ederim. Bana mı veriyordun? Yine Evet. ağzıma tutuyorsun. Dostlar böyle yapınca ben de huylandım işte. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bütün güzel çiçekler sana layık anneciğim. Teşekkür ediyorum. Çek öyle çok güzel pozdu o. İyi mi? Bakıyordu ya. Hadi iyi poz ver ama ha. Çekiyorum bak. Sessizde çekiyorum fotoğrafı. Çok mutlu olmuş gibi yap bakayım. Yemeklerine bak, gördün mü? Ne var yani bir çeşit? Yemeklerim çok harika. Bayağı bir yağ sürmüş ama Leyla abla. Çok güzel olmuş. Öf. Evet. Şunun tadı bak, kendi yağı. Bakın dostlar nasıl güzel piştiğinde içine nasıl sosunu aldığını da görün. Harika pişmiş. O kadar çok çiğ köfte yedim ki artık yiyecek yanım yok. Gerçekten çok harika olmuş. Misafirlerimize bu şekilde servis yapabiliriz. Bak çok güzel pişmiş.